Gizli ayrıcalık. Çoğu kadının hiç farkına varmadığı bir gerçeklik var ve erkekler, kadınlar da bunu gördü. Modern kadınlar, özellikle genç ve çekici olanlar, tamamen farklı bir evrende yaşıyorlar. Bir şeyler sürekli geliyor. Hayat daha kolay akıyor. Ama nasıl? Yıllardır erkeklere yanlış görüyorsun, kıskanıyorsun, başarısızlığını mazur gösteriyorsun denildi. Ama dev bir kör nokta var. Kimsenin konuşmak istemediği bir gerçeklik. Peki erkeklerin gördüğü bu gizli ayrıcalık tam olarak nedir ve neden bu kadar tehlikeli? Çekici bir kadın sosyal medyada var olduğunda ne oluyor? Sıradan bir fotoğraf paylaşıyor. Dakikalar içinde beğeniler yağmur gibi yağmaya başlıyor. Muhteşem, kraliçe, harika. Algoritma bunu yakalıyor, daha fazla kişiye gösteriyor. Günün sonunda bazı erkeklerin ayda aldığından daha fazla pozitif geri bildirim almış oluyor. Ve bu tek seferlik değil. Günlük, haftalık, sürekli. Telefonunu her açtığında küçük bir onay dalgası onu bekliyor. Telefon titriyor, bir beğeni daha, bir yorum daha, önemli olduğunu onaylayan küçük bir dopamin patlaması daha. Ama erkekler için durum tamamen farklı. Şimdi aynı sosyal medyada erkeklere ne oluyor? Ortalama bir erkek sosyal medyada var olduğunda ne oluyor? Bir fotoğraf paylaşıyor, aynı çaba, hayatını paylaşma girişimi ve hiçbir şey. Belki arkadaşlarından birkaç beğeni, belki annesinden bir yorum. Algoritma onu görmezden geliyor, paylaşımı sessizce ölüyor. Bu küçük bir fark değil. Bu tamamen farklı iki psikolojik gerçeklik. Kadın onayın sürekli doğal olduğu bir dünyada yaşıyor, erkek onayın kazanılması gereken bir dünyada yaşıyor. Kadının istenen biri olduğunu hissettiren bildirimlere uyanıyor. Erkek görünmez olduğunu hatırlatan bir gelen kutusuyla uyanıyor. Ama asıl mesele şu, bu sürekli onay kadınlara ne yapıyor? Erkeklerin anladığı ama kimsenin kabul etmek istemediği şey şu. Bu sürekli onay sadece hoş bir şey değil. Hayatı deneyimleme şeklini kökten değiştiriyor. Düzenli olarak değerli olduğunu doğrulayan geri bildirim aldığında temel psikolojin kayıyor. Farklı yürüyorsun, farklı konuşuyorsun, farklı bekliyorsun. Hayatın kaçınılmaz darbelerini hemen bir öz saygı yastığı geliştiriyorsun. Kötü bir şey olduğunda arkanda onay rezervlerin var. Dünya sana defalarca yetersin demiş. Yani aksilikler geçici görünüyor fakat erkeklerin bu yastığı yok. Hayat bir erkeğe vurduğunda darbeyi arkasında hiçbir şey olmadan absorbe ediyor. Öz saygıyı içeriden, sıfırdan, dışarıdan hiçbir destek olmadan üretmek zorunda. O zaman bu fark günlük hayatta nasıl ortaya çıkıyor? Bir kadının işte kötü bir günü var. Patronu eleştirdi, bir proje başarısı oldu. Eve geldiğinde ne oluyor? Instagram açıyor, beğeniler orada, yorumlar orada, eşleştiği adamdan mesaj gelmiş. Hikayesi 300 kez görüntülenmiş, dakikalar içinde kötü gün dengeleniyor. Dünya ona hala önemli olduğunu söylüyor. Şimdi aynı kötü günü yaşayan bir erkek düşünün. Aynı eleştiri, aynı başarısız proje. Eve geliyor, telefonunu açıyor, hiçbir şey. Bekleyen onay yok. Hissi tek başına ham olarak işlemek zorunda. Kötü gün kötü kalıyor. Hatta sarmallaşabilir. Çünkü negatif düşünceye karşı duran dışsal bir güç yok. İşte erkeklerin işaret ettiği ayrıcalık bu. Sürekli değerlisin denilme deneyimi. Ancak bu ayrıcalığın karanlık bir tarafı var. Bu ayrıcalık zamanla peki kadınlara ne gibi tuzaklar kuruyor? Sürekli onay aldığında zamanın senin tarafında olduğu hissi gelişiyor. Acele etmiyorsun. Neden edesin ki? Dikkat gelmeye devam ediyor. Seçenekler görünmeye devam ediyor. Her yıl daha fazla beğeni, daha fazla yorum. Geri bildirim döngüsü, talep görüyorsun, acele etme diyor. Bu sonsuz zaman yanılsaması yaratıyor tabii ki. 25'indeki kadın sonsuza kadar zamanı varmış gibi kendini hissediyor. 28'inde hala sonsuza kadar zamanı varmış gibi hissetmeye devam ediyor. 32'de bile dikkat hala geliyor. Algoritma onu henüz terk etmedi. Erkekler hala DM atıyor. Yani büyük hayat kararlarını erteliyor. Kariyerine odaklanıyor, seyahat ediyor, kendini buluyor. Ciddi bağlanmadan çıkıyor. Çünkü neden bağlansın? Seçenekler bu. Evlilik ve aileyi bir gün için düşünüyor. Ama onayın söylemediği tehlikeli bir gerçek var. İşte şimdi kritik nokta. Onay hangi gerçeği gizliyor? Biyolojik gerçeklik Instagram beğenilerini tabii ki umursamıyor. Doğurganlık penceresi takipçi sayını kontrol etmiyor. İlişki piyasası dikkat piyasasından farklı kurallarla işlemeye devam ediyor. Ve dikkat yanıltıcı bir sinyal olduğunu anladığında, beğenilerin bağlılığa çevrilmediğini anladığında, DM'lerin kocaya çevrilmediğini anladığında yıllar geçmiş, önemli yıllar, geri alamayacağı yıllar, bu kalıbı yüzlerce kez gördüm. 20'lerinde onay üzerinde yol alan kadın 34'ünde ciddi bir şey için hazır olduğuna karar veriyor. Ve gerçek bir şokla piyasanın değiştiğini keşfediyor. İstediği erkekler şimdi daha genç kadınlarla çıkıyor. Bir zamanlar sonsuz görünen onay incelmeye başladı. Seçenekler sessizce daraldı. Fakat erkekler farklı bir yörüngede. O zaman erkeklerin yörüngesi neden farklı? Erkekler aynı yanılsamayı yaşamıyor. Erkekler için dünya baştan beri cimri.
Kimse selfie'ni beğenip arzu edildiğini hissettirmiyor. Baştan itibaren değer inşa etmen gerektiğini biliyorsun. Çünkü değer sana verilmiyor. Zamanın önemli olduğunu biliyorsun. Çünkü kimse önemli olmadığını sana söylemiyor. Bu belki erkeklerin kariyer inşa etme, kaynak biriktirme konusunda daha bilinçli görünmesinin nedeni. Erkekler daha akıllı değil. Erkeklerin rahatlayabileceğini söyleyen bir dikkat yastığı da maalesef yok. Baskı hemen hissediliyor. Tepki daha erken geliyor. Kariyerini, karakterini, yetkinliğini geliştiren erkek bunlar zamanla onda birleşiyor. 40'ında 25'inden daha değerli. Yörüngesi yukarı ama sürekli onay karaktere başka bir şey yapıyor. Bu onay kadınların karakterine nasıl zarar veriyor? Her gün harikasın, güzelsin, özelsin denildiğinde egona ne olur? Tabii ki şişer. Dramatik değil, bir gecede değil ama kademeli ve istikrarlı. Dışarıdan gelen geri bildirim içe sızıyor. İçsel inanca dönüşüyor. Bir düzeyde gerçekten daha özel olduğunu düşünmeye başlıyorsun. İşte aidiyet dediğin şey böyle gelişiyor. Kasıtlı kibirden değil, çevresel koşullanmadan. Herkes seni olağanüstüymüşün gibi tedavi ettiğinde olağanüstü olduğunu gerçekten düşünmeye başlıyorsun. Erkekler dikkatini kazanmak için yarıştığında erkeklerin yarışmasını beklemeye başlıyoruz. Kapılar senin için zahmetsizce açıldığında kapıların açılması gerektiğini varsaymaya başlıyorsun. İlişkilerde sürekli onaydan koşullanmış kadınlar genellikle erkeklerin şaşkın bulduğu beklentiler getiriyor. Erkeğin peşinden koşmasını, kendini kanıtlamasını bekliyor. Hayranlığın ona atmasını bekliyor. Bir erkek onu ödül olarak değil, eşit olarak tedavi ettiğinde saygısızlık gibi geliyor. Ancak bazı nadir kadınlar bu tuzaktan kaçıyor. Buradaki soru şu: hangi kadınlar peki bu tuzaktan kaçabiliyor? Ara sıra objektif olarak çekici ama bunun gerçekten farkında değilmiş gibi görünen bir kadınla karşılaşıyoruz. Alçak gönüllülük performansı sergilemiyor. Gerçekten alçak gönüllü. Kapıların açılmasını beklemiyor. Erkek ilgisinin hakkı olduğunu varsaymıyor. İnsanlara iyi davranıyor çünkü özel muamele hak ettiği aklına bile gelmiyor. Bu kadınlar dikkat çekici çünkü koşullanmadan kaçmış kadınlar. Belki görünüm vurgulanmadığı ortamlarda büyüdüler. Belki kimliklerini çekicilik dışında geliştirdiler. Onayı içselleştirmediler. Sonuç anında görülen, derinden değer verilen bir karakter kalitesi. Erkekler farkı anında hissedebiliyor. Alçak gönüllü kadının yanında olmak kolay. Aidiyetli olan sürekli stres yaratıyor. Alçak gönüllü olan ilişkileri ortaklık olarak görüyor. Aidiyetli olan kendisinin yıldız olduğu performans olarak görüyor. Ve trajedi şu: aidiyetli kadın genellikle hiçbir fikre sahip olmuyor. Ama asıl patlama noktası sosyal medyada. Tarif ettiğim dinamik yeri değil. Çekici kadınlar her zaman daha fazla dikkat aldı. Ama sosyal medya ateşe benzin döktü. Instagram öncesi çekici kadın yüz yüze onay alıyordu. Partilerde, işte, sokakta. Bu önemliydi ama sınırlıydı. Fiziksel gerçeklikle sınırlıydı. Şimdi cebinde bir onay makinesi taşıyor. Dünyanın her yerinden binlerce insandan her an onay alabiliyor. Ölçek patladı. Geri bildirim anlık ve sürekli. Telefon ona birkaç saatte bir şeyler söylüyor. Bir zamanla ara sıra komplimandan gelen yastık şimdi dijital onay hortumundan geliyor. Ve bu flörtte hiç kimsenin anlamadığı bir güç dengesizliği yaratıyor. Bu dengesizlik modern flörtte peki nasıl ortaya çıkıyor? Kadın randevuya son bildirimle geliyor. Ona istenen olduğunu söylüyor. Erkek sıfırdan inşa ettiği iç güvenle geliyor. Kadın dikkatle önceden ısınmış. Erkek soğuk başlıyor. Kadının bolluğu var. Erkeğin ise kıtlığı. Tek bir kelime bile değiştirilmeden önce psikolojik pozisyonlar tamamen eşitsiz. Bu yüzden modern flört erkekler için bu kadar bozuk hissettiriliyor. Karşı masadaki adamla yarışmıyorlar. Ona sonsuz seçenekleri olduğunu söyleyen bir telefon dolusu onay ile yarışıyorlar. Dikkat içinde boğulan birinden dikkat için savaşıyorlar. Ve kadınlar ilişkilerin neden tatmin edici olmadığını merak ediyor. Heyecanın kendisinin sorun olduğunu asla fark etmiyorlar. Onay beklentilerini gerçekliğin karşılayamayacağı seviyelere şişirdiler. Gerçek erkekleri binlerce hayran yabancıdan oluşan fantezi, kompozitle karşılaştırıyorlar. Ama asıl felaket uzun vadede ortaya çıkıyor. Peki bu ayrıcalık kadınlara uzun vadede ne yapıyor? Onay o anda iyi hissettiriyor ama 3 kritik risk yaratıyor. Birinci risk zamanlama yanılsaması. Dikkat sonsuza kadar zamanın varmış gibi hissettiriyor. Sonra olmuyor. Biyolojik saat Instagram beğenilerini umursamıyor. İkinci risk bağımlılık. Dışsal onaya alıştığında içsel onay üretemez hale geliyor. Öz saygın başkalarının onayına bağlı oluyor. O onay yaşla birlikte solduğunda geride hiçbir şey kalmıyor. 40'larında gençliğinde güzel olan kadınlarla tanıştım. Ama dikkat eskisi gibi gelmiyor. Beğeniler eskisi gibi gelmiyor ve psikolojik kriz içindeler. Onlara kötü bir şey olduğundan değil, tüm öz kavramlarını yapılandıran onay geri çekildiğinde.
Onsuz kim olduklarını bilmiyorlar. Hiçbir zaman içsel değer duygusu geliştirmediler. Ve üçüncü risk, yanlış yatırım. Kimliğini arzu edilme üzerine kuran kadın, arzusu olduğunda acı çeker. Gençliğin ayrıcalığı daha derin bir şey inşa edilmediyse orta yaşın yoksulluğu oluyor. Fakat erkekler tam tersi yönündedir. Erkekler neden? Yaşla birlikte daha değerli oluyor. Erkekler genellikle yaşla birlikte gelişirler. Üstün olduğundan erkekler değil, baştan itibaren içsel değer inşa etmeye zorlandığında. Kariyerini, karakterini, yetkinliğini geliştiren erkek bunları zamanla birleştiriyor. 40'ında 25'inden daha değerli. Modern flört piyasasının acımasız asimetrisi bu. Kadınlar bollukla başlar, kıtlığa doğru gider. Erkekler kıtlıkla başlar, doğru inşa ederlerse bolluğa doğru gider. Kadın erkek dışsal onay üzerine zirve yapar. Erkek geç birikmiş değer üzerine zirve yapar. Ve bir yerde ortada yörüngeleri kesişiyor. Ama o zaman kadın avantajlarının neden kaybolduğu konusunda kafası karışık. Erkek ise seçenekleri olduğunda kendisini değerlendirmeyen birine ilgi duymuyor. O zaman çıkış yolu ne? Farkındalık nereden başlıyor? Bu kadınlara saldırı asla değil. Farkında olsalar da olmasalar da kadınları etkileyen dinamikleri hakkında bir gözlem. Ve farkındalık çıkış yolu. Bu dinamikleri anlayan kadın akıllıca yönlendirilebilir. Algısının zamanı çarpıtmasına izin vermeden onaydan keyif alabilir. Egosunu şişirmesine izin vermeden dikkati takdir edilebilir. Beğenilerin ve DM'lerin bağlılığa çevrilmediğini fark edebilir. Bu kadın maksimum seçenekleri varken iyi seçim yapıyor. Değerli biri tarafından teklif edildiğinde bağlanıyor. 30'ların ortasına kadar dikkatle yol almıyor. Oyun tahtasını anlıyor ve buna göre oynuyor. İronik olarak daha fazla dikkat alan ama daha az farkındalığı olan kadınlardan daha mutlu sonuçlanıyor. En çok acı çekenler tuzağı asla görmeyenler. Onayı sorgulamadan sörf yapanlar. Dikkati değer, seçenekleri güvenlik, beğenileri sevgiyle karıştıranlar. Beğeniler seninle evlenmeyecek. Yorumlar çocuklarını büyütmeyecek. DM'ler hayat zorlaştığında elini tutmayacak. Besleyici gibi hissettiren ama seni açlıktan bırakan boş kaloriler bunlar. İşte 5 kural. Erkekler bu dinamikte ne yapmalı? Birincisi, ayrıcalığa kızmayı bırak. Evet var. Evet kazanılmamış ama kızgınlık hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dünya bu şekilde yapılandırılmış. Enerjini kontrol edebildiğin şeylere harca. İkinci, neyle yarıştığını anla. Flört ederken sadece diğer erkeklerle yarışmıyoruz. Ona yıllardır özel olduğunu söyleyen bir onay ekosistemine karşı yarışıyoruz. Beklentilerini buna göre ayarla. Aidiyetli, seçici görününce şaşırma. Gerçekliğin sunduğundan fazlasını beklemeye koşullanma. Üçüncüsü, değer kaybetmeyen değeri inşa et. Dikkate dayalı değer gençlikte solar. Yetkinliğe dayalı değer zamanla birleşir. Kariyerin, sağlığın, karakterin, sosyal çevren amacın olsun. Bunlar doğru yatırım yapılırsa yaşla birlikte daha değerli hale geliyor. Ondan farklı bir oyun oynuyorsun, iyi oyna, zaman müttefikin olur. Dördüncü şart farkındalık için seç. Partner arıyorsan bu dinamikleri anlama. Belirtileri gösteren kadınları ara. Onaya bağımlı görünmeyen kadınlar. Kimliği görünümün ötesinde geliştirmiş kadınlar. Sana başvuran gibi değil, eşik gibi davranan kadınlar. Bu kadınlar daha nadir ama varlar ve aramaya emin ol değerler. Beşincisi, dikkat gücü üzerinden yarışmaya çalışma. Kaybedersin. Bir Instagram yabancısından daha fazla onaylayamazsın. Sürekli kompliman yağdırarak özel hissettirmeye çalışma. Zaten komplimanda boğuluyor. Bunun yerine nadir bir şey sun. Gerçek yatırım, gerçek meydan okuma, otantik varlık, dikkati sağlayamadığı şey o. Ve şimdi son gerçek. Erkekler haklıydı. Her formülasyonda değil, her şeyde değil ama temel gözlem doğru. Modern kadınlar kendilerine görünmez ve erkekleri hayal kırıklığına uğratan bir ayrıcalık gerçekliğinde yaşıyorlar. Erkekler kadınların aldığı onayı görüyor çünkü erkekler yokluğunu yaşıyor. Bu karşıtlık kadınların çoğu zaman yoksun olduğu bir netlik yaratıyor. Ama haklı olmak otomatik olarak yardımcı olmak anlamına tabii ki gelmiyor. Önemli olan anlayışla ne yaptı? Erkekler için beklentileri kalibre etmek, akıllıca seçmek ve erişemediğin avantajlara kızmak yerine birleşen değer inşa etmeye odaklanmak için kullan. Kadınlar için ise çok güvenilir hissettiren geri bildirimi sorgulamak, yanılsamadan ziyade gerçekliğe dayalı kararlar almak ve onay kaçınılmaz olarak solduğunda seni sürdürecek bir kimlik inşa etmek için kullan. Her iki tarafta algıyı çarpıtan bir sistemde sıkışmış. Hiçbir taraf tasarlamadı. Hiçbir taraf tek başına bunu düzeltemez. Ama her iki tarafta net gördüğünde daha akıllıca yönlendirebilir. Umarım bu video bunu sağlar. Suçlama değil, bu video bir utandırma değil. Sadece milyonlarca hayatı şekillendiren bir dinamiğe açık gözle bir bakış. Bir kez gördüğünde görmezden gelemezsin. Ve görmezden gelemediğinde daha iyi seçimler yapmaya
emin ol bana başlayabilirsin.